Merhaba arkadaşlar. Harika bir modelle karşınızdayız. Giriş kapısından başladığımız bu modelin tamamını en ufak parçasına kadar emekli bir öğretmen tarafından yapıldı. Bu modelin en fazla ilgi çekecek tarafı bence bu. Kendisini tebrik ediyoruz bu arada. Bir emekli öğretmen abimiz tamamen kendi emeğiyle 7 aya yakın bir süre emek vererek işte bu harika evi yaptı. Prefabrik bir ev, tamamen altından tavanına kadar, iç dekorasyonuna kadar, dışındaki verandası, içindeki malzemeler, en küçük işçiliğine kadar tamamen bir kişinin yapmış olduğu bir evin tanıtımıyla karşınızdayız. Aslında ilginç bir tanıtım bu. Yani daha önce tek başına ev yapılan bir ev görmemiştim. Hele ki ustalığı, işçiliği tarzında bir yeteneği, bu işlerin içerisinde bulunması durumu olmayan bir kişi tarafından bu tarz bir evin tek başına yapılması bana hayret verici geldi. Evinizin yüksekliğini görüyorsunuz. Üst katta da loft model olduğu için ikinci pencere var. Zeminde taşınabilir bir model olduğu için plakası ve stop lambaları, ön tarafında da çekme halatı var. Bakın loft katının pencereleri de burada. Aşağıdan tüp bağlanmış mutfakta kullanılmak amacıyla, giderleri ve su ihtiyacını aynı şekilde bu alt bölümdeki yerden karşılanıyor. Bakın burası bir site içerisinde, hobi bahçesi içerisinde olduğu için gider bölümü alt taraftaki depodan sağlanıyor ve su deposu da bu şekilde hobi bahçesinin içindeki sudan karşılanıyor. Ancak bunu depo şeklinde de kullanabilirsiniz. Gerçekten hayret verici, bir kişinin baştan sona bu işi yapması çok garibime gitti. Bu veranda bölümü çok heyecan uyandırıcı. Yani geniş, ahşabı çok emekli yapılmış. Yani özenle yapılmış bir verandası var. Özellikle evin birazdan içerisini göstereceğim ve maliyetini size sunacağım arkadaşlar. Ne kadara mal etmiş? Tek başına yaptığı zaman bir insan bu evi ne kadar yapabilir? Rin cevabını size arz edeceğim. Verandanın üstünü yine kapatmış güneşten ve yağmurdan korumak için. Ahşapların tamamı vernik ve koruma bölümüyle kaplı. Şu anda verandaya doğru çıkalım. Buradaki eşyaları da göstermiş olayım. Kullanmış çünkü. Hala da ufak tefek şeylerini yapıyor arkadaşlar. Harika bir veranda. Ahşapla bütünleşmiş böyle doğanın içerisinde. Harika bir görüntü. Evet. Verandanızdan bütün bahçenizi görmeniz mümkün. Giriş bölümünde pimapen kapılar kullanılmış. Pencerelerde sineklikleri takılmış. Etrafında bakın şöyle gösterdikten sonra içerisine geçeceğim. Ancak bu veranda harika olmuş. Onun için burayı bu şekilde göstermek istiyorum. Tamamen kendi yaptığı bir ev. Gerçekten bir kişinin, ben yapamam. Hadi o zaman şimdi evimizin içini görelim. Evet arkadaşlar, birazdan mükemmel bir yapı göreceksiniz. İçerisi gerçekten aşırı zevkli bir şekilde yapılmış. Yani girdim, nasıl yapılmış bu dedim. Gerçekten çok etkilendim. Girer girmez karşınızda loft katın çıkış tarafını, salon burası yani oturma alanı. Sol tarafta mutfak bölümü bulunuyor. Zeminler ahşap. Tamamı ahşap arkadaşlar. Komple ahşap, dış tarafı prefabrikte kullanılan sidingle kaplanmış bir ev görüyorsunuz. Zeminlere kadar ahşap, ağaç. Ağaç ev denebilir aslında. Evet, şu şıklığa bakar mısınız? Loft kata çıkan sensörlü led lambalar ve o merdiven gibi kullanılan bölümün alt tarafı dolap ve saklama gözleri. Sağ tarafta da banyo, tuvalet ve küçük bir kiler gibi bir alan var. Ayrıca dolaplar da orada. Bu merdivendeki saklama alanları çok kullanışlı. Merdivenlerde ceviz ve beyazın uyumu zaten 1000 senedir modası geçmeyen bir şey. Ceviz beyaz rengi çok modası geçmeyen bir şey. Yukarıda yatak bölümünün bulunduğu loft katı göreceğiz birazdan. Yukarıya da çıkacağız. Eskiden ben çocukken mertek denirdi köy evlerinde. Mertek, bilmiyorum hiç duydunuz mu bu mertek kelimesini? Aynı o merteklere benzemiş. Bu tarafa geçelim. Tuvalet, banyo tarafına. Öncesinde buradaki dolapları görüyoruz. Arkadaşlar bu dolapların hiçbirisi satın alma değil. Bakın tamamı elle yapılmış. Yani bu ne demek oluyor?
Emekli öğretmen abimiz yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Banyonun, tuvaletin şıklığına bakın. Renklerdeki uyum, pencereye bu ahşap detayın düşünülmesi, zeminlerin ahşapla kaplı olması. Bu evin maliyeti sandığınızdan çok daha ucuz olacak arkadaşlar. Fiyatını duyunca şaşıracaksınız. Banyoda şık bir lavabo ve ahşapla devam eden alt taraflar. Tamamını yine dediğim gibi kendisi bunları imal etmiş. Yani doğramış, kesmiş. Hani belki ahşabını falan kesilmiş şekilde alıyor ama yerleştirmesi, montajı, bunu tasarlaması tamamen kendi fikri. Tuvalet tarafında gösteriyorum. Evet. Şimdi dolabı da gördükten sonra içerideki tasarım harikası diyeyim, oturma alanına doğru geçelim. Bu görüntüye bakar mısınız? Muhteşem bir avize. Gerçekten çok yakışmış. Beyaz renkli. Çok şık. Sağda koridor gibi bir loft katlar arasında bağlantı kuran bir bölüm var. Hani iki loft kata iki merdiven harcamamak için, arada alan kazanmak için bu şekilde çıkıntı yapılmış. Dolapları görüyorsunuz. Merdiven aynı zamanda alt tarafı dolap, saklama alanı diyeyim. LED lambalar sensörlü. Bu şekilde çıktığınız zaman evet, sağ tarafta harika bir men's cave deniyor. Erkeklerin yalnız kalıp da böyle kafa dinledikleri alan diyeyim. Burası yatak odası bölümü, yani yatağınızı koyduğunuz yer ve burası da iki loftun arasındaki bağlantıyı kuran bölüm. Şu şıklığa bakar mısınız arkadaşlar? Tamamı ağaçtan. Yan tarafta çok geniş, çok daha geniş bir alan var. Diğer yatağın konduğu yer. Çok şık bir avize. Kocaman bir alan, yani bu evin zemini 27,5 metrekare, ancak yukarıdaki loftları da sayarsanız iki katına yaklaşmış metrekare olarak kullanım alanı. Bu ahşapların dizaynından evin renk uyumuna kadar her şeyi gerçekten harika planlamış. Aydınlatma penceresi de burada. Mutfak tarafı da evet, harika mutfak dolabı. Arkadaşlar, evin maliyetine gelecek olursak bu evin A'dan Z'ye sıfırdan başlayıp yapılma fiyatı 120.000 TL. Maliyeti 120.000 lira tutmuş. Yani abimiz burayı yaparken, emekli öğretmen abimiz 120.000 TL harcamış. Bakın, mutfak tezgahı, o da yine kesme ağaç ve mutfak dolapları. Yani bunu bir kişinin, bilmiyorum, ben yapamam. Yani böyle bir yeteneğim yok. Acaba hani araştıra kendisine de sordum, yeteneğiniz var mı, ustalığınız, inşaatla ilginiz? Hayır dedi. İnternetten, YouTube'dan izleye yaptım dedi. Bakın dolapların şıklığına ve oturma alanının güzelliğine, led lambalar, spotlar filan. Bu evi 120.000 TL'ye mal etmiş. Mutfak dolabı gerçekten renk olarak ceviz beyaz benim de en sevdiğim uyumdur. Antrasit tabi aldı gidiyor dediğimiz renk. Bu şekilde ceviz beyaz harika olmuş arkadaşlar. Ben bu evden gerçekten çok etkilendim. Yani insan görür görmez içi gidiyor, yani ne güzel yapılmış bu ev diyor. Bu merdivenler, şu üst tarafın cami gibi olması, değişik bir tarz, kesinlikle farklı. Kanala desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Diğer videolar açıklamalar bölümünde. Diğer videoya kadar sağlıcakla kalmanızı diliyorum.